Merhabalar, bugün sizlere zayıflama sürecinde nasıl müdahale ediliyor, nasıl hangi bölgelere işlem uygulanıyor bu konu hakkında bilgi aktarmak istiyorum. Evet, bizim artık tüm Türkiye'nin bildiği gibi olmazsa olmazımız meşhur bir buzumuz var. Evet, bu buzla yağ kırma işlemi bir soğuk lipoliz değildir. Vücutta herhangi bir çukurlaşmaya, deformasyona sebep olmadan konforlu bir şekilde her seansta ciddi sonuçlar veren bir uygulamadır. Ancak bu işlem en yağlı olan bölgenizde uygulanmalıdır. Örneğin bize geldiniz ve tüm vücutta incelmek istiyorsunuz. En yağlı birinci bölgenizde buzla yağ kırma işlemi uyguluyoruz. O bölgede buzu uyguladıktan sonra ikinci en yağlı bölgenizde ise sıcak yağ kırma işlemi uyguluyoruz. Neden? Buzun yarattığı aslında şoklama, eksi 40 dereceyle dondurulan dokular tekrardan sıcak yağ kırma işlemi sayesinde termal şok etkisi sağlayacak ve bu sayede hazır olun, sonuçlarımız adeta 2 katına yükseliyor. Normal buzla yağ kırma işlemiyle 2 ila 4 santim hedeflerken buz ve sıcak aynı gün aynı anda kullanılırsa sonuçlarımız 4-8 santime yükseliyor. Elbette ki bu sonuçlar daha da yüksek olabilir. Çünkü kişinin yağ oranına göre değişkenlik gösterir. Yağ oranınız örneğin 48 bedensiniz, tek seansta 6 santim inceleyebilirsiniz. 38 bedensiniz, tek seansta 2 santim inceleyebilirsiniz. Yağ oranınıza göre netice elde edersiniz her zaman. Buzu en yağlı olan birinci bölgenizde uyguladıktan sonra ikinci en yağlı bölgenizde ise sıcak yağ kırma işlemi uyguluyor ve ciddi bir şoklama elde ediyoruz. Birden fazla bölgede işlem isteyen danışanlarımıza uyguladığımız programlar aslında üst düzey zayıflama programlarıdır. Seans süremiz 1,5 saatten 2,5 saate kadar yükselebilir. Bu tamamen aslında programınıza göre seansın süreci değişkenlik gösterebilir diyorum. Seansınıza başlamadan önce ilk gün mutlaka aç gelmenizi istiyoruz ve 4 saatlik açlık ile elektronik ölçüleriniz alınıyor. Elektronik ölçüler olmazsa olmazımız. Neden? Çünkü işlemin ne kadar etkili olduğunu size elektronik ölçüler gösterecek ve hatta ilk seansın bitiminde göstermeye başlayacak. Peki bunu nasıl başarıyoruz? Seanstan önce elektronik ölçülerinizi alıyor, ardından mezur ölçülerinizi alıyoruz. Problemli bölgeler tespit edildi ve işleme start veriyoruz. Seans bitiminde hemen danışanın mezur ölçüsü alınıyor ve hemen tekrardan elektronik ölçüsü alınıyor. Ve işte o an işlemin ne kadar etkili olduğunu, ne kadar mucizelere sebep olduğunu görüyor olacaksınız. Çünkü yağ oranınızı doğrudan etkileyen, hızlı bir şekilde bu kadar etkileyen tek yağ kırma işlemi işte bu işlemdir diyorum. Ve ardından danışan seansı bittiğinde giyiniyor. İşte bu noktada danışanımızın şaşkınlığına bizler de şahit oluyoruz. Ve bizi en çok mutlu eden an işte danışan seans bitiminde kıyafetlerini giyerken oluyor. Çünkü ciddi anlamda hemen sonucu hissediyorsunuz. Seans bitiminde size 15 günlük bir süreç bekleyecek. Bu süreçte bol su tüketimi çok önemli, sağlıklı beslenme çok önemli. Çünkü aslında yapılan işlemin etkisinin devam ettiği o 15 günlük süreç çok önemlidir. Kırılan yağlar vücuttan dışarı atılırken vücut incelmeye, şekillenmeye devam eder. Örneğin karın bölgesinde işlem uyguladık. Sırt bölgesi bile ciddi anlamda şekillenir bu işlem sayesinde. Çünkü güçlü bir yağ kırma işlemi uyguluyoruz ve sadece işlem uygulanan bölgede değil, alanın yağ oranını azaltan bir uygulama olduğu için karın bölgesinde işlem uyguladığımız danışanın sırtı da şekilleniyor. Örneğin iç bacakta işlem uyguluyoruz, dış bacak da şekilleniyor. Çünkü komple alanın yağ oranını azaltan güce sahip bir uygulama. O nedenle biz aslında elektronik ölçülerimizi alıyoruz. Elektronik ölçüler baktığınızda tüm vücudu ölçer. İşte işlem her ne kadar bölgesel anlamda uygulansa bile aslında tüm vücutta etkili bir uygulamadır. Bu işlem kimlere uygulanmaz? Gebelik esnasında, kanser tedavisi görüyorsanız ve böbreklerinizde herhangi bir problem var ise işlem önermiyor ve uygulamıyoruz. Elbette bu süreçte bol su tüketimi ve sağlıklı beslenme de çok önemli diyorum. Bugün sizlere işlemlerimiz hakkında bilgi aktardım. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle.